Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz şirin eldivenlerin, bilekliklerin yapılışını anlatacağım. Yapılışı oldukça kolay, bir günde tamamlanabilecek bir proje. Şu şekilde göstereyim. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar şimdi örgü eldiven bilekliğimize başlayalım. Kullandığım ipler böyle Alize'nin Angora Gold ipleri, böyle simli bir ip ve normal bir ip kullanıyorum. Şimdi bu iple başlayacağız. Tığ olarak da 6 numara 3,5 milimetre tığ kullanıyorum. Evet. Şimdi gövdeyi sık iğne yapıyoruz ama tığ işi lastik de yapılabilir. Daha önceki modellerde tığ işi lastik yapmıştım. Bunda da tığ işi lastik uygulayabilirsiniz. Hani modeli değiştirmez. Sonuçta aynı model olacaktır. Evet. Şimdi 28 zincir çekeceğim. Bu şu genişlikte bir bileklik olacak. Siz bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yani bu başlangıç zincirini istediğiniz miktar çekebilirsiniz. Ben 28 ilmek çekeceğim. Elimi gevşek tutuyorum. Sıkmadan 1, 2, 3, 4. Evet, devam edelim. Evet, 28 ilmek çektim. Şimdi bir zinciri atlıyorum. İkinci zincire direkt batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine sık iğne. Bu şekilde sık iğne yaparak ilerliyoruz. Herhangi bir dolama, yani tığa dolama yapmadan normal sık iğne. Evet. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Son zincire sık iğnemi yapıyorum. Toplam 27 tane sık iğne olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Yine 27 sık iğne olarak bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle şuraya değil, normal şekilde batıyorum, bakın. Şöyle. Evet. Tığ işi lastik yaparken daha önceki modellerde şuraya batıyorduk. Şimdi normal buraya batıyorum. Evet, örneğimiz bu şekilde devam edecek. Dümdüz örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördüm. Şöyle bileğimizi şöyle sardığımızda şu şekilde kapanacak genişlikte. Ben toplam 42 sıra ördüm arkadaşlar. Santim ölçüsünü de vereyim. Şöyle bitmiş halini. Şuradan. Evet. 18 santim kadar örmüş oldum. Şimdi modeline geçiyoruz. Evet. İlk önce bu iplikle yapacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ilk ilmeğinden başlıyorum. Bakın şöyle bu şekilde ördük. Şöyle ters çevirip buradan örgümüzü yapıyoruz. Evet. Şimdi bir iki zincir çekiyorum, doluyorum.
Bu ilmekle birlikte 1 2 atlıyorum. Üçüncü ilmeğe üçlü trabzan yapıyorum. Şu ipi de içine alalım böyle. Aynı yere tekrar aynı yere. Evet. Şimdi 3 tane yaptık. 2 zincir. 1 2 zincir. Doladım. Tekrar aynı yere dolduruyorum. 1 2 3. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 1 2 doluyorum ve 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan bu kez. 1 2 de çektim. Yine 1 2 zincir doladım. Tekrar 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye üçlü trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 1 2 zincir, yine aynı yere 1 2 3. Evet. Şimdi yine 1 2 zincir dola, 1 2 ilmek atla, üçüncüye ikili trabzan. Evet, bu sıraya böyle devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. 1 2 3 ilmek kaldı. 1 2 atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradan geri dönüp örebiliriz ama ben örgünün hep ön yüzü olsun diye burada bir zincir çekip ipimi keseceğim ve ikinci sıraya buradan başlayacağım. Öyle çünkü daha güzel duruyor. Evet, bakın burada da böyle yaptım. Şimdi şuradan başlayalım. Şu aradan yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 doluyorum. Şu boşluğa 6 tane trabzan. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2. Şuradaki boşluğa kıstırdım. 1 2 3 zincir, yanındaki boşluğa kıstırdım. 1 2 zincir çektim ve şu boşluğa 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6. 1 2 zincir, şu boşluğa kıstırıyorum. 1 2 3 zincir şuraya ve 1 2 zincir. Evet, bu sıraya da şöyle açarak göstereyim.
Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın 6 tane trabzanı yaptım. Şimdi doluyorum. Burada ikili trabzan yapıp yine bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Diğer tarafa geçiyoruz. Evet. Şimdi yine buradan başlıyorum. Bir, iki zincir doladım. Şimdi bu trabzanlara yine 6 tane trabzan yapacağım tepelerine. Yalnız bu kez arada bir zincir çekilecek. Birinciyi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine bir zincir, yanındakine. Evet, sırayla devam edelim. Evet. Şunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Şimdi bir iki zincir çekip doladım. Şuradaki boşluğa bir ikili trabzan. Yine bir iki zincir çekip buraya 6 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu sıranın modeli de böyle devam edecek arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine doluyorum şuraya. Bir ikili trabzan, bir zincir çekip kesiyorum. Tekrar sıra başından. Şimdi fıstıklarını yapacağız. Sonra ikinci kata geçeceğiz. Evet. Şimdi şuradan başlıyorum. Şöyle. Bir, iki, 3 zincir çekiyorum ve şu boşluğa gene aynı yere kıstırıyorum. Tekrar yanına geçiyorum. 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum. Yan tarafa 1 2 3 zincir. Evet. 1 2 3 4 5 tane fıstık yaptık. Şimdi hiç zincir çekmeden direkt buraya kıstırıyorum. Sonra yanındakine kıstırıyorum ve hemen ilk araya başlıyorum tekrar. 1 2 3 zincir kıstırıyorum. Evet, son sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Evet, pembe kısmı bitirdik. İlk fırfır katını. Şimdi alt tarafını öreceğiz. İkinci kata geçiyoruz. Yine aynı ipliğimi alıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun için şöyle şurada iki ilmek atlayarak üçüncüye battım hep ilk sırada. O battığım ilmekleri arka taraftan batacağız bu sefer. Şöyle şimdi şu ilmek var. Şu birinci ilmek.
şuradan alıyorum. Dört zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Evet. Şimdi şuranın dibini yaptık. Şimdi şuraya geliyorum. Şöyle bakın, arkadan şuraya şöyle şu ilmeği almış oldum oradan. Kıstırdım. Yine 1 2 3 4 zincir. Şunu yaptım. Şimdi şunu yapacağım. Şöyle bakın, şuradan geliyorum. Şöyle şu ilmeği aldım. Şu üst taraftan şu ilmeklerden alırsam pembelerin içinden, bu farklı renk olduğu için burada iplik görünür. Hoş olmaz. O yüzden şu krem rengi yerden alıyorum iplikleri. Evet. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Evet, bunu da yaptık. Şimdi buna geldi sıra. Şuradan bakın. Şöyle. Bir, iki, üç, dört zincir. Şimdi sırayla şunu alıyorum. Yani hepsine teker teker bu şekilde, burada bakın ikinci katın zeminini oluşturuyoruz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet. Böyle devam edelim. Evet, ilk sırayı bitirdik arkadaşlar. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane yuva yaptık. Şimdi bunu örmeye devam edeceğiz. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 sıra bu şekilde kafes işi örmüşüz. Şimdi dönelim. 1 2 3 4 zincirle dönüyorum. Şu boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir, hemen yanına. Evet. 1 2 3 4 zincir yanına. Evet. Sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 zincir buraya kıstırıyorum. Buradan 1 2 3 4 zincirle şöyle geri dönüyorum. Tekrar buraya kıstırıyorum. 1 2 3 4 zincir. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 sıra ördüm. 1 2 3 4 5 sıra. Şimdi modele geçiyoruz. 1 2 zincir çekip dönüyorum. Şimdi şu birleşim yerine, hep birleşim yerlerine batacağız. Şuradaki birleşim yerine 1 2 üçlü trabzan. Aynen buradaki ilk sırayı uyguluyorum. 2 trabzan oldu. 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra 1 2 zincir. Aynı yere 1 2 3. Evet. Şimdi 1 2 zincir çekiyoruz. Buraya ikili trabzan. 1 2 zincir. Yanına yine aynı şekilde üçlü trabzan grubu.
2, 3. Bakın. Birleşim yerlerine batıyorum şöyle. 1, 2, 1, 2, 3. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aynen burada yaptığımız gibi aynı sayılarda olacak. Şimdi ilk sırasını gösterdim ben. Diğer iki sırada aynen buradaki gibi yapılacak. Hiçbir fark yok. Aynen burada kaç tane küme olmuştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da aynı şekilde 1, 2 diye 7 tane küme olacak ve bu şekilde devam edecek. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bilekliklerimiz, eldivenlerimiz hazır. Bu şekilde üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle bir giyelim. Evet, bu şekilde. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.